Lovers TV'den herkese merhaba. Bugün aslında farklı bir konu konuşacağız. Biz hep bu yüz estetiği, burun estetiği, dolgu, botoks bunları konuşuyoruz. Aslında bunları tamamlayıcı bir uygulamamız daha var. Bu nedir? Bu gülüş tasarımı. Gülüş tasarımının içinde nelerimiz var bu arada? Dediğim gibi özellikle dişlerle ilgili tedavide, planlamada yaptığımız uygulamalar var. Bunlarla ilgili bize bilgi verecek olan Doktor Zafer Bey, kendisi diş hekimimiz olarak kliniğimizde çalışmakta ve işleri de gayet başarılı bu arada gördüğümüz ve hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle. Bence burada en aydınlatıcı bilgiyi Doktor Zafer Bey verecektir. Evet, bugün konumuz gülüş tasarımı, gülüş estetiği üzerine konuşacağız. Evet hocam. Aslında gülüş tasarımı sadece bir tasarım değil aslında. Bana sorarsan bir özgüven işi. Her şey bütündür ama güldüğünüz zaman ortaya farklı bir sonuç çıkıyorsa ve bunu gülmek istemiyorsanız özellikle toplum içinde veya ne diyeyim daha çok ön planda olduğunuz işler vardır. Sanat dünyası olabilir, işte daha kamerada çok yakından çektiği için olabilir. Bunlarla ilgili bir sürü şeyimiz var. Bunları konuşacağız. Hoş geldin diyorum. Ben biraz hocam. İlk önce kendinden bahset aslında. Bugün seninle ilk programımız bu. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu çatıda bana değer verdiğiniz için teşekkür ederim. 8 yıldır diş hekimliği yapıyorum. Evet. Birçok gülüş tasarımı, implantoloji tedavileri yaptım. Ben senin iş olarak yaşın genç bu arada ama bazen yaşın genç olması şeyde önemli tecrübelerdir diye şey var. Buraya işte Adana'dan geldin, kendi kliniğin vardı orada ve orada çok büyük işler başardığını görüyoruz zaten ki uygulama olarak da bunları yapıyoruz. Bazen insanlar yaşa takılıyorlar ama emin olun sadece yaş değil, önemli kaç tane implant yaptığı tecrübesi bizim için bunlar önemli. Bunlar Anadolu'da biraz daha fazla uygulama oluyor. Bir sürü sebep olabilir bu arada. Sebebi şu, bulunduğum bölgedeki insanların diş sağlığı, genel kültürü, bunların hepsi aslında dişle ilgili problem yaratıyor. Evet. Bunları daha çok etrafında varsa çok uygulama yapıyorsun. Burada senin bu şey zaten şu anki yaptığın işte de bunu gösteriyor aslında. Hani gayet başarılı işler yapıyorsun. Teşekkür ederim hocam. Evet, şimdi ben şöyle başlayayım. Gülüş tasarımı deyince aklımıza ne gelmeli? Hani nasıl bir yolu izlemeli burada? Hastalar gülüş tasarımı için başvurduğunda ilk bir 5-10 dakika hastayı dinliyorum. Tamam. Orada dinlerken hastanın yüzünü analiz etmeye başlıyorum. Tamam. Alt yüz yüksekliği nasıl, yüzünün şekli nasıl, elmas bir yüzü mü var, kare bir yüzü mü var? Bunları değerlendiriyorum. Dişlerin görünümlerini değerlendiriyorum. Tamam. Günümüzde çok yaygın dolgu uygulamaları var. Dudak dolgusundan zaten. dolayı üst dişlerin kapandığı karanlık gülüşler olan uygulamalar oluyor. Karanlık gülüşü, güzelmiş bu. Hastanın dudakları var ama mevcut dişleri kısa kalıyor. Evet. O yüzden gülüyor ama benim dişlerim güzel, dudaklarım güzel ama gülüşüm güzel değil de geliyor. Evet. Orada dudak kalınlaştı, dişi de uzatıyor olmamız lazım. Onu değerlendiriyorum. Veya hastanın yaşı ilerideyse onun dişleri aşınmış oluyor. Yine uygulamalar yapılabiliyor ama tamamlayıcı gülüşle ilgili hastayı tatmin etmeyen şey dişlerin görünümü oluyor. Bazen de aşınmadan dolayı kısa oluyor. Onları uzatıyorum. Gülüş tasarım sürecinde özetleyecek olursam yüzün şekli, dudakların formu, diş eti görünümü ve mevcut dişlerin çapraşık olması, boylarının ne durumda olduğu bunların hepsini o 10 dakikalık konuşma sırasında analiz edip hastaya onun üzerine sorular soruyoruz. Zaten şöyle oluyor. Biz işimiz gereği bu olduğu için zaten normal konuşurken bile sen dişlere bakıyorsundur. Şimdi senin dişlerin nasıl acaba, nasıl gülüyor falan diye. Bazen mesleki deformasyon mu diyelim hani veya mesleki farkındalık diyelim. Hani oraya daha çok dikkat ediyorsun. Evet bunun gülüşü böyle diye. Evet. Bence şey var. Bazen şu oluyor. Toplumda görüyorsun çok güzel bayan olabilir, erkek olabilir falan gülerken ağzını kapatıyor. Hani demek ki bu gülüşünden çok memnun değil. Evet. Bu en büyük sebeplerden birisi diş olabilir. Dişlerle ilgili problem olabilir ki bizim de çevremizde oluyor, var bu insanlar. Evet. Dolayısıyla şu anda zaten o kadar teknoloji gelişti ki bu arada ki onu da konuşacağız. Ne kadar hızlı bir sürede yapıldığı ile ilgili kısımda. Bence herkesin de rahatsızlığı varsa bunu yaptırması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Peki dişlerde şimdi tabii şeyi konuştuk. Şimdi uzalık, kısalık falan. Şimdi burada en büyük şeylerden birisi de fonksiyon. Haliyle yeme, ağız açma, kapama, dişlerin oturma aşamaları var. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Hocam dişlerin 5 tane görevi var. Birincisi estetik olması. Tamam. İkincisi çiğnemeye yardımcı olması. Tamam.
Üçüncüsü seslerin çıkarılması. Evet. Hastanın dişi kısaldığında veya uzadığında bazı sesleri kaybediyor. S, Ş'yi söyleyemez hale gelebiliyor. Diğeri fonksiyonun sağlanması. Beşinciyi hatırlayamadım. O beşi şey yaparız. Şu an stres altındayım. Sonra söylerim ben sana. Tamam, bu kamera arkasında kalsın. Peki bu fonksiyonlar şimdi gerçekten bu diş işi, ben de şimdi daha önce çene kırığı ameliyatları falan çok yaptım bu arada. Bunları yaparken en büyük bizim belirleyicimiz dişlerdi. Dişlerin açılma kapanması. Bazen kemiği farklı 1-2 derece yaparsan dişler tam oturmuyor veya farklı oturuyorlar. Bunları yaparken bir taslak falan bir şey yapıyor musun? Planlama, oturma şeyi, provası veya bunlarla ilgili bir şeyin var mı? Şu an dijital diş hekimliği uygulamaları yapıyorum Evet. sıkça. Hastanın başlangıç halini, ekleminin en rahat ettiği pozisyonu, dişlerinin en rahat ettiği pozisyonu, iyi kapandığı hali ilk önce bir taramayla kaydediyorum. Tamam. Bu veriler bizde bir dosya olarak duruyor. Ondan sonra gülüş tasarımda dişlerini küçülttüğümü varsayalım. Tüm ağzı rehabilite ettiğimi varsayalım. Orada biz küçültülmüş çeneyle önceden küçültülmemiş olan çeneyi çakıştırıyoruz. Tamam. Yani diş eti sınırlarını, eklemin sınırlarını, çene pozisyonunu çakıştırıyoruz. Aradaki mesafeyi kullanarak dişlerini üretiyoruz. Böylelikle hastanın adaptasyonu çok rahat oluyor ve fonksiyonla ilgili sorun yaşamıyoruz. Tabii buna dikkat etmem gerekiyor. Aslında burada tabii her şey fonksiyon ama tabii buraya gelen çoğu hastada bazen fonksiyon olmuyor, görsellik oluyor. Evet. Aslında en büyük, aslında bizi belki seni zorlayan kısım da burası olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben geldim sana, uygulama yaptıracağım. Dedim ki işte burada işte şeylerim var. Sen ölçümlerimi yaptın ama tamam, fonksiyon da okey. Onları da hallettik. Ben renk seçeceğim. Ve bu rengi kendi üzerimde görmek istiyorum. Hani ağzımda görmek istiyorum. Bunu biz şu anki teknolojiyle bunu kişinin ağzının ölçümleriyle beraber gösterebiliyor muyuz? Gösterebilir durumdayız. Elimizde bir tane renk skalası var hocam. Tamam. Orada 36 farklı beyaz tonu var. Bunun 36 ton. 36 tane beyaz tonu. Seçmesi de çok zor yani. Hocam yaklaşık 20 tanesi daha sarı tonlu. Doğal dişlerin arasında hastanın bazen tamamına ihtiyacı olmuyor. Kaza geçiriyor, ön iki dişi kırılıyor. Diğerlerini yaptırmak istemiyor. O zaman doğal tonlarda daha sarı, o yüzden o kadar renk tonu var. Genellikle beyazlatmada ilk 6 ton arasında bir seçim yapıyoruz. Onu direkt hasta yüzüne tutarak aynada bakabiliyor. İkincisi de yine bir yapay zeka programı var. Hastanın fotoğrafı, seçilen renk birleştirip fotoğraf halinde gösteriyoruz. Bittiğinde bu şekilde görünecek diye görüyor. Orada boyunu da gösteriyoruz değil mi? Boyunu da gösteriyoruz. Final tasarımı göstermiş Süper oluyor. yani hani bence özellikle beğenme kısmında, çünkü bazen beyaz algıları o kadar rengin içinde seçmek de çok zor gerçekten, hani tasarım seçmek. En azından kendi üzerinde görüp de seçmesi hem kişinin karar verme sürecini hızlandırır hem de memnuniyetini artırır diye düşünüyorum ki öyle galiba, memnuniyet şeyde en büyük şey o zaten. Hocam kaygı, ilk baştaki kaygı çok zor. O kaygıyı gidermeye çalışırken bu benim elimde güçlü bir done olmuş oluyor. Tamam. Bakın böyle gözükecek, hasta onu beğeniyor. Bilerek başladığımız için daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Evet zaten şöyle Zafer, şimdi tabii biz çevremizde o kadar insan görüyoruz ki artık hani yaptırmayan hemen hemen yok diyebiliriz yani. Bazıları gelip ön iki dişini yaptırıyor. Evet. Peki bunların da şimdi ön iki diş derken tavşan diş falan şeyleri var. Bunların da trend oluyor mu? Var. Mesela ben bu yılki trend bu, işte bu olsun veya bazıları köpek dişlerini daha büyük yaptırıyor. Ağız daha geniş gözüküyor. Bunların trendleri her yıl değişiyor mu, yoksa senin en çok sevdiğin mesela uygulama hangisi oluyor? Bir de onu sen trendten bir de sevdiğinden bahset. Tamam hocam. Benim en sevdiğim doğal formda. Yani tavşan dişlerin belirgin olduğu, yandaki küçük keser dişin biraz daha kısa olduğu, köpek dişinin santral tavşan dişle aynı hizada olduğu. Doğal form en sevdiğim form oluyor. Ama trend olarak Seda Sayan dişi diye gelen tavşan dişlerin daha uzun olduğu form var. Hollywood Smile'da bütün dişlerin aynı boyda olması var. Ezgi Mola'nın dişleri doğal ama o formda daha kısa. Hepsi aynı hizada. Hollywood Smile diye gelen hastalarda da dişler aynı boyda. Yeni trendler var hocam. Bir tane vakamız var. Hastamız Malta'dan gelmişti. Köpek dişlerini altın diş yaptık hastanın. Yani köpek dişlerini belirgin seviyor, bir de altınla daha da vurgulamak istiyor.
Trendler var. Eğer sağlık anlamında bir problem yaratmıyorsa uymaya çalışıyorum. Ama altın diş eskiden beri yapılıyordu zaten. Bildiğim kadarıyla implant olarak, direkt diş olarak falan yapılıyor ki Evet. o da galiba o zaman şu an teknoloji olmadığı için altın daha yoğun kullanıldığı ve o kullanıldığı düşünüyorum yani o zamanlar. Hocam altın çok biyouyumlu bir malzeme. Ve güç zenginlik materyali. Yani o iki sebebi var. Birincisi çok yumuşak, dişle çok iyi uyum sağlıyor. Aslında en iyi materyal kullanım açısından altın. Bir o sebeple kullanılmış Mısır döneminde. Sonrasında işte zenginlik gösteriş olarak Ben kullanılmış. çok zenginim, ağzıma bile taktırıyorum. Tabii, full. Peki bu süreci şimdi bahsettik aslında. Hani hasta geliyor, değerlendirdin, işte sonra tasarım olarak bir süreç belirledin, rengi de belirledik. Şimdi buradaki aşama olarak bize ne kadar süre lazım? Mesela ben diyorum ki hani dışarıdan özellikle bizim yurt dışı hastamız da fazla geliyor. Hastanın burada kaç gün kalması gerekiyor? Süreci aşağı yukarı implant yapılmadan bu arada. İmplant olursa süreç biraz daha değişiyor. İmplantsız kaç gün burada kalması lazım? Bizim için şu anda 4 gün yeterli. Birinci gün hastayla işte başlangıç fotoğrafları, mock-up'ların oluşturulması, tasarımı hakkında konuşma, mutabık kalma. Hemen 1 saat sonra dişleri uyuşturuyoruz lokal anesteziyle. Sonrasında dişler küçültülüyor. Sonra taramaları yapılıyor. 2 saat kadar bekliyor hastamız. Biz o sırada tasarımlarımızı yapıyoruz. 3D printer'dan geçicilerini üretiyoruz. Sonra ben hastaya aynı gün içerisinde sizinle biz bunları konuştuk. Bunlarda mutabık kaldık. Böyle bir tasarım yaptık ve ben bunu şimdi sizin ağzınıza gösteriyorum. Sadece rengini gösteremiyorum plastik olduğu için. Hastanın ağzına aynı gün öğleden sonra geçici dişlerini takıyorum. Ve orada işte değişim başlıyor. O pozitife dönüyor artık hasta. Ağrılı geçmiş olabilir, tedirgin olabilir ama istediğine yaklaştığını fark ediyor. Bu sefer geçici dişler üzerinden konuşuyoruz. Hasta tavşan dişlerini belirgin isteyebilir ama yüzünde canlıda hareket ederken, konuşurken memnun mu değil mi bunu tekrar teyit etmiş oluyoruz. Bunun üstünden tekrar geçiyoruz. Sonra okey diyor hasta, tamam diyor ben bunları istiyorum. Ben düzeltme notlarımı iletiyorum ve üretime başlıyoruz. Bir gün üretim sürecimiz oluyor. Ertesi gün dişleri yapıştırıyoruz. Yani 3. gün her şey bitmiş oluyor. 4. gün, yani 3. gün akşam bir hasta gitsin, konuşsun, yemek yesin, problem varsa görsün istiyorum. 4. günde kontrolleri yapıp bütün işlemlerini tamamlayabiliyorum. Yani bu bütün ağız 28 dişi rehabilite ettiğimiz zaman 4 gün benim için yeterli oluyor. Evet. Peki 4 günden sonra birkaç gün kullansın, burada sorun yaşayacaksa falan bir şey olup veya bunun testi oluyor mu? Koltuktayken zaten ben o testleri yapıyorum. Tamam. Biz işte dijital çalışmanın bir avantajı daha o. O taramalar sayesinde biz hasta zaten kontrol etmeden eklem hareketlerini, eklem sınırlarını hepsini kaydedip biz dişleri ona göre hazırlamış oluyoruz. Yani hasta buraya ne kadar kaydırabilir, buraya ne kadar kaydırabilir biz bunları önceden ayarlıyoruz. Koltukta da teyit ediyorum. Bir akşam da yemek ye, konuş, bir tekrar bakalım diyorum. 4 gün yeterli. Birkaç güne ihtiyacımız olmuyor. Süper, tamam. Valla çok güzel yani hani zaten insanların burada en büyük şeyi bir dişsiz gezme süreci. Bu ne kadar uzunsa kullanamıyorsa bir problem oluyor. Bizde 3 saat sadece. İki de zaman skalası. Ne kadar Şimdi sürecek? insanların en değerli şeyi hani bizim de en büyük değerli şeyimiz zamanımız. Bunu ne kadar verimli, hızlı kullanabilirsek, sonuca ulaşabilirsek o kadar iyi. Ki şu dönemde sosyal medyada o kadar görüyoruz ki ben ameliyat yapıyorum. 3 günde her şeyi iyileşmiş olarak görmeye çalışıyor. Hasta grubu var böyle. Maalesef bu süreç. Evet. En azından dişte bunun 4-5 gün olması bence çok iyi bir süre. Ağzına sağlık Zafer'cim. Bence diğer bölümde seninle şunu konuşalım. Daha önce uygulama yaptığımız hastalarımız var. Bunlarla ilgili biz neler yaptık? Hastamızın öncesi, sonrası ve şu anki durumunu falan değerlendirelim. Bunları konuşalım. Ağzına sağlık diyorum ben. O zaman diğer bölümde görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, bugün Doktor Zafer Bey'le gülüş tasarımı hakkında görüştük. Aşağı yukarı tasarlamanın nasıl olacağı ile ilgili, nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Diğer bölümde gerçek hastalarımızı yaptığımız uygulamalar üzerinden görüşeceğiz ve orada hastamızda neler değiştirdik, şu an son halleri ne olmuş, bu değişimleri birebir olarak görmüş olacağız. Diğer bölümde görüşmek üzere.